Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Süleyman Efendimizin yaşadığı devirde ikinci devre geçiyoruz. Önemli bir zaman dilimi, zira bu devirde Mescid-i Aksa'nın inşası ve bu inşaatın sonrasında yaşananlar dünya tarihi açısından oldukça önemli. Siyer-i Nebi yolculuğu açısından da bakıldığında Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah-u Zülcelal'in Asaf bin Berhiya ile açık edilmiş olan Belkıs'ın tahtının getirilme meselesi var. O da oldukça önemli bir mesele. Hz. Süleyman civar devletlere büyük akınlar gerçekleştirmek üzereyken bölgede yaşayan Beni İsrail'in İslam inancına olan bağlılıklarının devamı için ve Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işareti Allah-u Zülcelal'in emri ilahisi üzere Hz. Davud Aleyhisselam'ın yapımına başlamaya niyet ettiği, bunun için taşlar filan getirttirmeye başladığı dönemde Mescid-i Aksa'yı, Beyt-i Makdis'i yeniden inşa etmeye başlıyor. Bu inşaat oldukça önemli, zira tarih boyunca Kudüs şehri bildiğiniz üzere Kabe-i Muazzama'dan bir zaman sonra yakın bir dönemde yapılmış, inşa edilmişti. Sebebi mahiyetini daha önce anlatmıştık. İnsanların bu Beyt-i Makdis'in yapılmış olduğu yerin civarında ciddi anlamda yerin altında oyuklar açmaya başladığı bir zaman dilimi var. Özellikle felsefe taşını aramak için bayağı bir mücadeleleri var. Yani Yahudilerin bugün ağlama duvarının arkasında aradıkları ahit sandığı her ne kadar Kudüs'te olmasa da devam ediyorlarsa, aynı şekilde tarihin eski dönemlerinde de amiyane tabirle bu definecilik, buluculuk hastalığına o zamanlarda da tutulmuşlardı. Hz. İbrahim de dahil olmak üzere Hz. Musa Efendimiz'e kadar insanlar namazlarını kılarlarken Kabe-i Muazzama'ya dönerlerdi. Ne zaman ki Hz. Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'ya geçerken Allah-u Zülcelal'in emri ilahisi hasıl oldu. Hz. Musa'nın son devrinde artık kıblegah Mescid-i Aksa oldu. Mescid-i Aksa'nın tabanına demir dökülmesine karar verdi Hz. Süleyman Efendimiz. Bunun tabanında bir araştırma yapılmaması, bir diğer taraftan 7-8 tane daha önemli hikmeti var ama Siyer-i Nebi'nin konusu dışında olduğu için şimdilik bu noktada bırakabiliriz veya kitapta biraz daha açarız, biliyorsunuz. Cilt cilt kitaplarımız çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla orada biraz daha konuyu derinlemesine açabiliriz. Tabanına demir akıtıyor Hazreti Süleyman Efendimiz, nasıl diyeceksiniz? Allah Zülcelal'in kendisine ikram etmiş olduğu o büyük hikmet sonrasında Hz. Süleyman Efendimiz dünya manyetizmasını kullandığı bir takım alet edevatla hem rüzgar kendi emrine verildiği gibi hem de maddenin akışkanlığını sağlamış olan bir zattır. Kur'an-ı Azimüşşan'da Sebe suresinin 12. ayet-i kerimesinde geçen kıtır kelimesi tefsir uleması tarafından bakır diye çevrilir. Hakikat, demirin o dönem için söylemek gerekirse bu kelime bakır gibi yumuşayan maddeler için söylenmiştir bu sözler. Aslı demirdir efendim. Hz. Davud Aleyhisselam'ın kabri üzerine yapılması için Davud Aleyhisselam'a çeşitli vesilelerle gelen Beni İsrail'in önde gelenleri, kavmiyetçileri, ırkların başında duranlar çoğu zaman Hz. Süleyman Efendimiz'i bunaltsalar da Hz. Süleyman Efendimiz Cenab-ı Hak'tan aldığı emir üzere Beyt-i Makdis'i olması gereken yere inşa etmişti. Ama bugünkü anlatıldığı gibi delicesine büyük bir mekandan bahsedemiyoruz. Yani Kabe ne kadar büyükse aşağı yukarı bundan biraz daha büyüğünü inşa ettirmiştir. Sadece bir mahalle etrafına konuşlandırmış ve Mescid-i Nebevi kadar bir yer yapmıştır. Bugünkü büyük haliyle değil, eski Kuba Mescidi'nin ön tarafı kadar düşünebilirsiniz. Her zaman söylediğim şeyi tekrar ediyor olacağım. Mescid-i Aksa'nın yapımı da baştan aşağı bir ders konusu. Peygamberlerin sırtını dayadığı taş kıblenin aksinde bulunan bir taştı. Kabe'ye aksinde davranılan bu taşa zaman zaman Beni İsrail yolundan şaşmışçasına Tur-i Sina'ya yönelerek kılmaya başlamıştı namazlarını. Dolayısıyla Beyt-i Makdis'in yeniden ihyası Tur-i Sina'da bulunan Yahudilerin, daha doğrusu Sina çölünde bulunan Yahudilerin ki
Allah-u Zülcelal'in onlara gerçekten vaat ettiği toprak Sina Yarımadası'ydı. Onların yeniden Beyt-i Makdis'e dönmeleri için tevhid akidesinin yerine oturtulması için bir gereklilikti. Allah-u Zülcelal'in büyük mucizelerinden biridir ki tarihsel süreçte Yahudilerin Beyt-i Makdis'e dönerek namaz kılıyor olmaları onların Kabe-i Muazzama ve Mekke-i Mükerreme ile uğraşmalarına engel olmuştu. Büyük savaşlar gerçekleştirmeden önce Hz. Süleyman Efendimiz büyük krallıklara yönelerek bu krallıkları tek tek ortadan kaldırmıştı. Hayvanatla olan yakın irtibatı, onun kelamını konuşabiliyor olması, kuşlar ve hayvanatlarla olan ilişkisi, Allah-u Zülcelal'in mucizesi ilahisi karşılığında karşısına çıkan her türlü krallığı farklı hayvanlar vasıtasıyla da ortadan kaldırabilmesine vesile olmuştu. Rüzgarlar onun emrine vermişti. Böylelikle hareket eden ve uçan birlikleri vardı. Ama bu uçan birliklerde zaman zaman kanatlı atlar diye tabir edilen belli bölümler var ki Hz. Ayşe validemize bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam evin içindeki oyuncaklardan birini soruyor. Bebeklerin oynadığı, çocukların oynadığı. Hz. Ayşe validemiz de kanatlı atlardır diyor ya Resulallah. Peygamber aleyhissalatü vesselam olur mu öyle şey diye soruyor kendisine. Hz. Ayşe validemiz de Hz. Davud'un kanatlı atları vardı bilmez misin deyince Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın dişleri görünürcesine güldüğünü hadis kaynaklarından okuyoruz. Evet, Allah Resulü'nün güldüğü bu mesele Davud aleyhisselama emredilmiş olan rüzgarın tarih süreci içerisindeki dönüşümle insanların akıllarında ne şekle dönüştüğüne dair de bir işaret taşır. Efendim, Mescid-i Aksa'yı inşasının bitip namazını kılmaya başladığı anda miraca ruhen hasıl olan Hz. Süleyman Efendimizin dönüşü kendisine mührü Süleyman olarak geri dönmüş oldu. Evet, tarihin en önemli üzerine filmler çekilmiş ya da pek çok filmde işaretlerine yer verilen o meşhur mührü Süleyman. Öyle ki Hz. Süleyman Efendimizin yüzüğünü kendisine yaptırmış olduğu esasında Rabbul Alemin'in isimlerinden oluşan bugünkü tabirle söylemek gerekirse büyük bir tılsım, bir vefk gibi düşünebilirsiniz. O kelamı söylediği zaman dünya manyetizmasını istediği gibi değiştirebiliyor, rüzgarlara yön verebiliyor, hayvanları yönetebiliyor, sular akarsulara dur deyip tersten bile akıtabiliyordu. Bunlar bugünlerde kabalistlerin peşinde olduğu yüzük olarak adlandırılabilir ki kabalacılar bu hususta hem Beni İsrail'le çok uğraştıkları gibi sonrasında Hristiyan dünyasında etkilemiş oldular. Hz. Süleyman Efendimiz Mescid-i Aksa'nın bitiminde hasıl olan hem bu güzellik karşısında hem de bu hikmet ve hakikat ile 4000 rekat namaz kıldı ve sonrasında Mekke-i Mükerreme'ye geldiler. Mekke-i Mükerreme'de kılınmış olan bu 4000 rekatlık namazın ardından Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam ile görüştüler ve ondan dünyanın fethine ait olacak yol haritasını aldılar tabiri caizse. Yani Allah Resulü ile babası Davud aleyhisselam görüştüğü gibi kendisi de bir görüşmeye vasıl olmuştu. Yeryüzündeki tüm cinleri de emri altına almıştı Hz. Süleyman aleyhisselam. Çünkü dünya tarihinde bu bölümlerde cinleri insanlar arasında dolaşırken görebiliyoruz. Hz. Süleyman Efendimizle beraber cinlerin küfür ehli de yavaş yavaş ve mecburen Hz. Süleyman'ın buyruğu altına girmeye başlıyor. Şeytan bir bakıyor ki o artık yoldan çıkarabileceği insanlar için kullanabileceği cinlerden pek de eser kalmamış. Dolayısıyla yeni bir şey yapmak zorunda hissediyor kendini. O Hz. Süleyman Efendimizin oğluna musallat oluyor ve Hz. Süleyman Efendimizin oğlunu öldürüyor. Bu konuda tarihi teberi ve benzeri bazı unsurlarda geçmiş olan ifadelerse ne yazık ki Hz. Süleyman Efendimiz'e ait olan onun yapmış olduğu şeyler değildir. Şeytan bu meseleden sonra gidip Belkıs diye tarihte Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan edilen Belkıs'a musallat oluyor. Belkıs'a musallat oluyor çünkü ondan bir şeytani cinle evlenmesini kabul ettiriyor ve Belkıs'ın bu evlilik sonrasında doğacak çocuğun cinni, şeytani bir çocuk olarak yeryüzünde Hz. Süleyman'ın kurmuş olduğu hakimiyeti ortadan kaldırabileceğine olan inancı telkin ettirmeyi düşünüyor.
Her ne kadar tarih kitaplarında cinni bir babanın kızı olarak da geçse, işin hikmetini bilmediğinden söylenmiş bu söz doğru payını taşımıyor, doğruluk ifade etmiyor diyebiliriz. Belkıs'ın tahtını ise Hazreti Süleyman Efendimizin kendisi değil, cinler değil, Kur'an-ı Azimüşşan'da açık açık beyan edilmiş olduğu gibi Asaf bin Berhiya getiriyor. O yeryüzünde Hazreti Süleyman Efendimizin hemen yanı başında bir evliya zat, bir Allah dostu olarak karşımıza çıkıyor ki Kur'an-ı Azimüşşan böylelikle Talut'tan sonra Asaf bin Berhiya ile de yeni bir evliyayı Kur'an-ı Azimüşşan'da bizlere tanıtıyor. Babası ise oldukça önemli Asaf bin Berhiye'nin, zira babası Kayluka'nın kardeşidir. Kayluka hanımı hatırlayacak olursanız Hazreti Süleyman Efendimizin annesidir. Dolayısıyla Asaf bin Berhiya ve Kayluka hanım tarihsel süreç içerisinde Hazreti Hatice validemizle akrabadırlar. Belkıs'ın Hazreti Süleyman Efendimizin göstermiş olduğu o müthiş mücadele sonucunda İslam'la müşerref olması ve onun dönüşü Hazreti Süleyman Efendimizin vefatından sonra Yemen bölgesinde Kabaleist anlayışın Kudüs'teki yaşayan Beni İsrail'in muharref insanlarınca yakinen irdelenmeye başlamış olduğu bir dönemin de kapısı aralanmaya başlamış olur. Hakikat Hazreti Süleyman Efendimizin vefatı dünyada küfür ehli tarafından büyük bir sevda ile, büyük bir sevgiyle hatırlanır ne yazık ki. Ama o hatıralar ne yazık ki kursaklarında kalır ehli küffarın. Çünkü süreç her dem Allahu Zülcelal'in tevhidinin, Allahu Zülcelal'in galibiyetinin üzerindedir. Yarın Hazreti Süleyman Efendimizin dünyaya veda ettiği günlere gidiyor olacağız Allah nasip ederse. Bugünlük kalın sağlıcakla.